Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçekli çok güzel bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, yeşil ve gül kurusu pembe tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise hanımlar 3 numara böyle 20 santimlik 5 şiş. Hemen modelimi göstereceğim. İşte patiğim bu şekilde. Çiçekli, çok güzel, çok hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Çok güzel, çok şık, kolay da bir model. Çeyiz için de çok uygun. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyorum hanımlar. Her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak. Şu birinci ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5'e geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan 3. şişim ile ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerim biraz sık olduğu için tığımdan yardım alıyorum. Şöyle başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Bakın 3. şişimde 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. İlmeklerimizi 4 şişe paylaştırmış olacağız. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Bakın. Şu 4. Şu 5. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi hanımlar şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. 4 şişte de 6 ilmek oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de bir sıra düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Evet, bir sıra ördük hanımlar. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örmüş olduk. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnumuzda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. Bakın kenarımız hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu 1. ilmeğim. Şu da 2. ilmeğim. Hemen ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar baktığımız anda sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 2. şişimde de 7 ilmeğim oldu.
Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen bu sağ tarafta başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Üçüncü şişimde de 7 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Her sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar bir sıra düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta sağ tarafta. 2 ilmek örüyorum kenardan. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız bu başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de yine düz örüyorum ve kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bir sıra artırma yapmıştık. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Modelimiz 10 ilmek ve katları üzerinde kurulduğu için her şişe 15'er ilmek yapınca toplamda 4 şişte 60 ilmek oluyor. Modelde tam denk geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekil. Şimdi hanımlar hep birlikte 15'er ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Öncelikle krem ipimi bu sıramda ekliyorum. İlmeklerimi krem ile öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu yeşilime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye. Yeşil ipimiz burada beklesin hanımlar. Çiçeğimizin ortasına tekrardan bu yeşilimizi kullanacağız. Şimdi ilmeklerimin tamamını krem ipim ile düz olarak öreceğim. Krem ipimin ucunu da gizleyerek getirdim. Bu şekilde hepsini krem ile örüyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Sonra bir daha dolanacağız. Krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi çiçeklerimize başlayacağız. Modelimiz tam 18 sıradan oluşuyor. Şu anda ilk sırasını yapıyoruz. Modelimizde 1. sıradayız. Pembe ipimi ekleyeceğim hanımlar hemen. İlk 2 ilmeğimi pembe ile örerek modelime başlayacağım. 2 tane pembe. Şu 1. pembe ilmeğim. Şu da 2. İlk 2 ilmeğimi pembe ile ördüm.
Hemen pembe ipimin ucunu da şuradan kremime bağlayıp her eklediğimiz yeni iple düğüm atmayı unutmuyoruz. 2 tane pembe ördüm. Çiçek aralarında 8 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Bu aşamada iki pembe arasında fazla mesafe olduğu için pembe ip arkada uzun uzadıya kalmasın diye kremin üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırıyorum. Şu 5. kremim 6, 7, 8. 8 tane kremimi ördüm. Yanına 2 tane pembe. İkinci çiçeğimi de yaptım. Tekrardan 8 krem, 2, 3. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 4. kremim 5. Bu aşamada yine bakın pembemi yakınlaştırıyorum. 6, 7, 8. 8 tane kremimi ördüm. Hemen yanına 2 tane pembe. Devam ediyorum. Tekrardan 8 tane krem, 2, 3, 4. Pembe ipimizi yakınlaştırarak götürüyoruz. 5, 6, 7, 8. Yanına 2 tane krem, pembe öreceğim. 3. şişimden devam ediyorum. 2 tane pembemi ördüm. Tekrardan kremimi aldım. 8 tane krem, 4 oldu. Yine pembemi yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7, 8. Yanına 2 tane pembe örüyorum. Arkadaki ip geçişlerinde ipleri biraz esnek bırakalım. Eğer ki sıkarsak model gergin durur. Güzel düşmez çiçeklerimiz. Tekrardan 8 tane krem öreceğim. 3 oldu. Şu 4. kremim. Tekrardan bakın pembemi yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7, 8 kremi ördüm. Yanına 2 tane pembe. Devam ediyorum. 8 tane daha krem öreceğim. 4 oldu. Hemen pembeyi yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7, 8. Modelimizde hanımlar ilk sıramızı tamamladık. Geldik ikinci sıraya. Bu sıramızda hanımlar bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 pembe ilmeğimi pembe ile öreceğim yine. 2 pembemi ördüm. Arada yine 8 tane kremim var. 1, 2, 3. Hemen hanımlar şimdi ipimi şöyle yakınlaştırıyorum. Pembemi. Şu 4. ilmeğim. Bakın bir önceki sırada 4 ilmekten sonra yakınlaştırmışım pembemi. 2 kere aynı üstte aynı ilmek arasında böyle ip geçişi yapmayalım hanımlar. Yoksa ön yüze pembe ipin görüntüsü çıkar. Hoş bir görüntü olmaz. Tekrardan 8 kremden sonra 2 pembemi örüyorum. Yeniden kremime geçtim. Şöyle 3 tane kremimi hemen ördükten sonra tekrardan şöyle pembemi yakınlaştırıyorum. 8 krem 2 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizin 1. ve 2. sırasında yapacağımız işlem aynı. 2 pembemi ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. 3 tane kremi ördükten sonra yine pembemi yakınlaştırdım. Yürüterek gidiyoruz hanımlar arkadan pembeyi. Bakın 8 tane kremimi ördüm. 3. şişimdeyim. Yine 2 pembe ilmeğimi pembe ile örüyorum. Tekrardan 8 tane krem. Şöyle yakınlaştırarak gidiyorum pembeyi. Arkada uzun kalmasın diye. Yeniden pembe ilmeklerimi pembe ipimle örüyorum. Kremime geçtim. Krem ilmeklerimiz krem ile örülüyor. Bakın 3 tane krem oldu. Yine pembemi şöyle yakınlaştırarak gidiyorum. 4. şişimdeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum burada da. 2 pembemi ördüm. Tekrardan kalan krem ilmekleri krem ile örüyoruz. Hemen yine pembemi yakınlaştırıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. Modelimizde 3. sıramıza geldik hanımlar. Bu sırama ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Bakın 2 pembe olan ilmeğimi krem ile ördüm. Tekrar pembe ipimi elime alıyorum. Çiçeğimizde 3. sıramız. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe. İlk çiçeğimizi yaptık. Tekrar krem ipimi elime alıyorum. Model aralarında 6 tane kremimiz var. 3, 4, 5, 6. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem,
bir pembe. İkinci şişime de bir pembemi örüyorum. Tekrar model arasında 6 tane kremim var. 3, 4, 5, 6. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, bir krem, bir pembe. Tekrar kremimi aldım. 6 tane krem örüyorum. 4. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 5 ve 6. kremim. Yeniden pembemi alıyorum. 2 pembe, bir krem, bir pembe. Yeniden kremimi aldım. Çiçek arasında 6 tane krem ilmeğim var. 5, 6. Yeniden pembemi aldım. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, bir krem. 4. şişimdeyim. Bir tane daha pembemi ördüm. Devam ediyorum. Model arasında 6 tane kremim var. 4, 5, 6. Pembemi alıyorum. Sonuncu çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, bir krem, bir pembe. Kalan 4 ilmeğim krem ile örülüyor. Modelimizde hanımlar 3. sıramızı bitirdik. Geldik modelde 4. sıramıza. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi yine krem ile örerek başlıyorum. 2 krem. Sonra pembe ipimi elime aldım. 2 pembe. Modelde 4. sıramız. 1 krem, 2 pembe. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında 5 kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan pembemi alıyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 pembe, bir krem. İkinci şişimden devam ediyorum. 2 tane daha pembemi ördüm. Model arasında 5 tane pembemiz var. 1, 2, kremimiz var. 4, 5. kremim. Tekrardan pembemi aldım. Diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, bir krem, 2 pembe. Yine çiçek arasında 5 tane kremimiz var. Şu birinci kremim. 2, 3. Üçüncü şişimden devam ediyorum. 4, 5. Tekrar pembemi aldım. Bir diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, bir krem, 2 pembe. Tekrardan kremimi aldım. 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Yeniden pembemi aldım. Bir diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 pembe, bir krem. 4. şişimdeyim hanımlar. 2 tane daha pembemi örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Çiçek arasında 5 tane kremimiz var. 3, 4, 5. Sonuncu çiçeğimi yapacağım şimdi. 2 pembe, bir krem, 2 pembe. Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. 4. sıramızı tamamladık. Modelimizde şimdi 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle, pembemi ilmek üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırıyorum. Bu sırada ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 4 ilmek krem ile başladım modelime. Pembemi alıyorum. 3 pembe. 1, 2, 3. Hanımlar bu defa model aralarında 7 tane kremimiz var. Kremimi aldım. 7 krem, 3 pembe olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 3 krem ördükten sonra yine 7 ilmek, 2 model arasında fazla olduğu için pembe ipimi kremimin üzerinden atlattım. 4. 5. 6. 7. kremimi ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. 3 tane pembe. 1. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci pembem. Şu da 3. Tekrar kremimi aldım. 7 krem. 1, 2, 3. Pembeyi kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 4, 5, 6, 7 kremimi ördüm. 3 tane pembe. 1, 2, 3. Yeniden kremimi alıyorum. 7 krem. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Yine pembemi şöyle kremin üzerinden atlattım. 3. şişimdeyim. 4, 5, 6, 7. Pembemi alıyorum. 3 pembe. 1, 2 ve 3. pembe. Tekrar kremimi aldım. 7 krem. 4. 5, 6, 7.
3 tane pembe. Şu birinci pembem. Şu ikinci, şu da üçüncü. Tekrar kremimi aldım. 7 krem, 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. 3 tane pembe. Şişimde kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde modelimizde 5. sıramızı da tamamladık. Şimdi de 6. sıramızdayız. 6. sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 2 tane krem ördüm. Pembemi alıyorum. 5 pembe öreceğim. 6. sıradayız. 2, 3. pembem, 4 ve 5. Kremimi alıyorum hanımlar. Model aralarında 5'er kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimiz 5 pembe 5 krem olacak şekilde devam ediyor. 3. pembemi ördüm. 4. 5. Arada 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan pembemi alıyorum. 5 pembe, 5 krem. 3. şişimdeyim. Şu 3'ü 4. kremim, şu da 5. Pembemi alıyorum. 5 pembemi örüyorum. Tekrar 5 krem. 5 pembe. 3 oldu. 4, 5. Kremimi aldım. Yeniden 5 krem. Ve 5 tane daha pembe. Modelimde 6. sıramı tamamladım. Son 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Bu şekilde. Geldik 7. sıramıza hanımlar. 7. sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 7. sıram. 3 tane kremimi ördüm. Pembemi alıyorum. 4 tane pembe. 1, 2, 3, 4. Model aralarında yine bu defa 6'şer tane kremimiz var. 3. 4. 5. 6. kremimi ördüm. Tekrardan 4 tane pembe öreceğim. Şu birinci pembem, şu 2, şu 3, şu da 4. Yeniden kremimi alıyorum. 5 krem, şu birinci kremim, 2, 3, 4, 5, 6, 4 tane de pembe. 6 krem, 4 pembe olacak şekilde örüyoruz. Tekrardan 3 krem oldu. 3. şişimdeyim hanımlar. 4. kremim, 5, 6. Yeniden pembemi alıyorum. 4 tane pembe örüyorum. Tekrardan 6 tane krem, 4 tane pembe. 1, 2, 3, 4. Yeniden 6 tane krem, 5, 6 ve 4 tane pembe. Şişimde kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. 7. sıramızı da böylece tamamladık hanımlar. Şimdi ilk çiçeğimizi bitirdik. Aradaki yeşil bu modelimize geldik ve 8. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 7 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Şu birinci ilmeğim, hemen ardından şu alttan yeşil ipimi alarak kremin üzerinden atlattım, yakınlaştırdım. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7. Baştan 7 ilmek krem ördüm. Sonra şu yeşil ipimi alıyorum. Tam ortaya, araya 3 tane yeşil örüyorum. 3 yeşil. Hanımlar,
İlk 7 ilmeğimizi yeşil krem ile örmüştük. 3 yeşil ördük. Modelimiz 7 krem 3 yeşil diye devam ediyor. 4 krem oldu. Bu defa yeşil arkada uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlattım. Yakınlaştırdım. 5. kremimi ördüm. Şu 6. kremim. Şu da 7. kremim. Tekrar yeşilimi alıyorum. 3 yeşil. 7 krem 3 yeşil. Modelimizde 8. sıramız. 4 tane kremim oldu. Yine yeşilimi yakınlaştırıyorum. 5, 6, 7 krem. Hemen yanına 3 tane yeşil. 3. şişimdeyim hanımlar. Tekrardan 7 krem. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Şu 5. kremim. 6, 7. Yanına 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan 7 krem. 3, 4. Yine yeşili yakınlaştırarak götüreceğim. Şu 5. kremim. 6, 7. Yeşilimi alıyorum. 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Yine 7 tane krem. Şu 5. Şu 6. Şu 7. Buradaki son 3 ilmeğimi de yeşil ile örüyorum. 8. sıramızı tamamladık. Geldik şimdi modelimizde 9. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar ilk ilmeğimi yeşil ile örerek başlıyorum. Bir tane yeşil örerek başladım modelime. Krem ipimi alıyorum. 5 krem. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıramızda hanımlar 3 tane yeşilimiz vardı. Bunun sağındaki ve solundaki birer tane krem ilmeği yeşil ile öreceğiz. Bakın bir yeşil ördüm. 3 tane krem örüyorum. Buraya bir tane daha yeşil örüyorum. Modelde 9. sıramızda böyle. Şimdi model aralarında hanımlar 5 tane kremimiz var. 3, 4, 5. Bakın bir diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Yine model arasında 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 3 krem. 3. şişimden devam ediyorum. Bir yeşil. Model arasında 5 tane kremim var. 4, şu da 5. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşil. Model arasında 5 kremim var. 3, 4 ve 4. şişimden devam ediyorum. Şu da 5. kremim. Buraya bir yeşil, 3 krem, bir yeşil ördüm. Tekrardan model arası için 5 krem örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, bir yeşili zaten ilk şişimizde örmüştük. Bakın burada. Modelde 9. sıramız bitti. Şimdi 10. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Hemen yanına bir tane yeşil ördüm. Yanına 3 krem örüyorum. Bu defa bu yeşilimizin, bakın ortadaki modelimizin sağına ve soluna birer yeşil yapacağız. Diğer ilmekleri krem öreceğiz. Bir krem ile başladım. Bir yeşili ördüm. 3 krem. Bir yeşil. Tam ortaya 5 krem. Bir yeşil. Bakın ilk modelimizi yaptık. Model aralarında 3 kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi bir diğer modelimi yapacağım. Bir yeşil. 5 krem. Bir yeşil. Model aralarında 3 tane kremimiz var. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 5 krem, 3, 4, 3. şişimden devam ediyorum. 5. kremim. Yanına bir tane daha yeşil ördüm. Model arasında 3 kremim var. 1, 2, 3. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir yeşil, 5 krem, bir yeşil. Model arasında 3 kremim var. 1, 2, 3. 4. şişimdeyim.
Aynı modelime devam ediyorum. 1 yeşil, 5 krem, 1 yeşil. Model arasında 3 tane kremim var. Yeniden 1 yeşil, 5 krem, 1 yeşil devam edecek. Son şişimdeydim. 3 tane 4 tane krem ördüm. Bakın modelin bir kısmı ilk şişimden devam etmişti. Başlatmıştık. 5. kremim burada. 1 yeşil de burada. Evet hanımlar, modelimizde şimdi 7 tane çiçeğimiz vardı. 8, 9, 10, 11. sıramıza geldik. Modelde 11. sıradayız şu anda. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. Tam bu ortada 3 tane kremim vardı. Bunları yeşil ile öreceğim. Şu yeşilimi alıyorum. 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Bu defa model aralarında yine 7'şer tane kremimiz var. 1, 2, 3. Yine yeşilimi yakınlaştırarak götürüyorum. 4, 5, 6, 7. 7 krem 3 yeşil diye devam edeceğiz. Hemen yanına 3 tane yeşil örüyorum. İkinci şişime geçtim. Tekrar 7 krem öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yine yeşilimi yakınlaştırıyorum. Şu 5. kremim 6, 7. Yine model arasına 3 tane yeşil örüyorum. Devam ediyorum. 7 krem 3 yeşil olacak. 3, 4. kremim. Bakın yine yeşilimi yakınlaştırdım. 5. kremim. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 6. kremim. Şu da 7. Bu defa yine 3 tane araya yeşilimi örüyorum. 7 krem 3 yeşil. Tekrardan 7 krem 3, 4. Yeşilimi yakınlaştırmayı unutmuyorum. 5. kremim 6, 7. Tam ortaya 3 tane yeşil örüyorum. 1, 2, 3. Bakın şeklimiz ortaya çıkmaya başladı. 4. şişimdeyim. Tekrardan 7 krem öreceğim. 2, 3, 4. Bu aşamada hemen yeşilimi yakınlaştırdım. 5, 6, 7. Hemen ortaya 3 tane yeşil örüyorum. Şu 1. yeşilim 2, 3. Şişimde kalan ilmeklerimi de 5 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Hatta yeşili en son şurada da şöyle bir yakınlaştıralım. Bu şekilde. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 12. sıramızdayız. Bu sıramızda artık pembeye geçiş yapacağız. Ortadaki yeşil bölümü bitirdik. Pembelere yine geçiş yapıyoruz. Bu aşamada hanımlar ilk 2 ilmeğimi pembeyle örerek başlayacağım. Bu buradaki çiçeğimizin yarısı 1. şişimizde, diğer yarısı da 4. şişimizde kurulacak. İlk 2 ilmeğimi pembeyle örerek başladım. Model arasında hanımlar 6 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 krem ördüm. Sonra pembemi alıyorum. Modelimiz 4 pembe 6 krem olacak şekilde örülecek. 4 tane pembemi ördüm. 6 krem öreceğim şimdi. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan 4 tane pembe öreceğim. 1, 2, 3, 4. 6 tane krem. Şu 3. kremim 4, 5, 6. Yeniden çiçek için 4 tane pembe örüyorum. 3. şişimdeyim hanımlar. Şu 3. şu da 4. pembem. 6 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan 4 pembe, 6 krem. Şu 4. kremim 5, 6. Devam ediyorum. 4 tane pembe, 3,
4. Kremimi aldım. 6 krem. 4. 5. 6. Son 2 ilmeğimi de pembe ipim ile örüyorum. Hanımlar bakın ilk şişimde ilk 2 ilmeğim pembeydi. Burada da son 2 ilmeğim pembe oldu. Yine burada model bütünlüğü sağlandı. Modelimizde şimdi de 13. sıramızdayız. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi yine pembe ile öreceğim. 2 pembe ördükten sonra model aralarında 5 tane kremimiz var. Şu birinci kremim, şu ikinci, 3, 4, 5. 2 pembe ile başladık, 5 krem ördük. Modelimiz 5 pembe 5 krem olacak şekilde devam edecek. Bakın 5 tane pembe ördüm. Yanına 5 tane krem. Şu üçüncü kremim. Şu 4. Şu da 5. Yeniden pembemi alıyorum. 5 pembe 5 krem. Model bu şekilde devam ediyor. 5 pembe ördüm. Yanına 5 tane krem. 3, 4, 5. Tekrardan 5 pembe 5 krem diye devam ediyor. İlk iki şişimizde yaptık hanımlar. Bu ilk 3 pembeyi buraya ördük. 4-5 de 3. şişten alarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi diğer iki şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, diğer iki şişimdeki ilmeklerimi de ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 14. sıradayız. 14. sıramızda da hanımlar yine ilk 2 ilmeğimi pembe ile örerek başlıyorum. Bu şekilde. Bu defa 7 tane krem öreceğim. Şu birinci kremim, 2, 3, 4. Yine pembe arkada uzun uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 5, 6, 7. Bu aşamada hanımlar ilk 2 ilmeği pembe ile örerek başladık. 7 krem. 3 pembe 7 krem. 3 pembe 7 krem olacak şekilde örüyoruz. Bakın 3 pembemi ördüm. 7 tane krem. 1, 2, 3. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 4. Bakın yine pembemi yakınlaştıracağım. Kremin üzerinden atlattım. 5, 6, 7. kremim. Pembemi alıyorum. 3 tane pembe örüyorum. Devam ediyorum yine. 7 krem. 3 oldu. Yine pembemi yakınlaştırdım. 4, 5, 6, 7. 3 tane pembe öreceğiz. 7 krem 3 pembe olacak şekilde örülüyor hanımlar. Diğer iki şişimiz de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 15. sıramızdayız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. Yine ilk 2 ilmeğimi pembe ile örerek başlıyorum. 2 tane pembemi ördüm. Model arasında 5 kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra pembemi alıyorum. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Bakın çiçeğimi yaptım. Model arasında yine 5 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan pembemi alıyorum. Bir diğer modelimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Modelimiz 2 pembe, 1 krem, 2 pembe olarak yapılıyor. Model aralarında 5'er tane kremimiz var. 3, 4, 5. Tekrardan pembeyi alıyoruz. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe olacak şekilde örüyoruz. Bu şekilde. Diğer iki şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 16. sıramızdayız. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi pembe ile örerek başladım. Model aralarında bu defa 6'şer tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kremimi ördüm. Pembemi alıyorum. 2 pembe, 1 krem, 1 pembe örüyorum. Bakın modelimi yaptım. Model arasında yine kremimi alıyorum. 6 kremim var. 3, 4. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 5. kremim. Şu da 6. Hemen bir diğer modelimi yapacağım. 2 pembe. 2 tane pembemi ördüm. 1 tane krem. 1 pembe. Tekrar kremimi alıyorum. 6 krem örüyorum.
6 tane model arasına krem örüyoruz hanımlar. Sonra da 2 pembe, 1 krem, 1 pembe olacak şekilde çiçeğimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Çiçeğimizin şekli böyle olacak. Diğer 2 şişimizdeki çiçeklerimizi de aynı şekilde yapalım, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 17. sıramızdayız. Bu sıramızda da ilk 5 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Şu 3. ilmeğim 4, 5. 5 kremden sonra pembemi alıyorum. 2 tane pembe örüyorum. 5 krem ile başladım. 2 pembemi ördüm. Model aralarında bu defa 8'er tane ilmeğimiz var. 8 krem 2 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 5 tane kremi ördüm. Pembe arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. 6. kremim 7, 8. 8 krem ördüm. İkinci şişimdeyim. 2 tane pembe öreceğim. Şu birinci pembem, şu da 2. Tekrardan 8 krem 1, 2, 3, 4, 5. Yine pembemi yakınlaştırıyorum. 6, 7, 8. 8 krem 2 pembe olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. 2 pembemi ördüm. Tekrardan 8 krem 2 pembe diye devam edecek. Diğer 2 şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 18. ve sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani krem ilmeklerimizi krem ipimizle öreceğiz. Pembe ilmekleri de pembe ile. 2 tane krem ördükten sonra yine pembemi şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İlk 5 ilmeğim kremdi. Krem ile ördüm. 2 pembe ilmeğimi de pembe ile örüyorum. Yine model aralarında 8 krem. Modelimiz için 2 pembe öreceğiz. Şöyle. Yine pembemizi yakınlaştırarak örmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Pembe ilmekleri pembe ile, krem olanları da krem ipimizle öreceğiz. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini sizlere tarif ettiğim şekilde ördüm. Geldim, modelimizi bitirdik artık. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Pembe ipimizi de artık kesip arkaya bağlayabiliriz. Pembe ile işimiz kalmadı çünkü. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimin tamamını krem ile ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 2 kere 4 şişimizde dolanacağız. Krem ipimiz ile düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini 2 sıra krem ipimle ördüm. Şimdi de yeşilime geçeceğim. Artık devamında hep yeşil ipimizi kullanacağız. Bu defa da ilmeklerimin tamamını yeşil ipim ile düz olarak öreceğim. Artık krem ipimizle kesip arkaya bağlayabiliriz hanımlar. Çünkü videonun devamında yeşil ipimizi kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, tam olarak bu bölüme geldik. 3 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de yeşil ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm ve geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yani 15 ilmeğim vardı. İlk 14 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında tam da burada ilmekleri yer değiştirmemizin sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve tam bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin bu yanlarına geçmiş bulunmaktayız hanımlar. Ben patiğimin şu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bilek ayrımını yaptık. İkinci şişimdeyim. İlk 7 ilmeğim haroşa bilek bölümünde düz olarak örüyorum. Arka yüzde de yine bu ilmeklerimi düz öreceğim. 3, 6, şu da 7. ilmeğim.
7 haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de hanımlar ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Şu an itibariyle patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin bu arkasında ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağız ve ilmekler ters örülecek. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımız düz olarak örülüyor. Daha doğrusu ben düz örüyorum. Haroşayı ters olarak örenler o haroşalı bölümleri örgünün her iki tarafında da ters olarak örebilirler. Bir diğer şişime geldim. Tabanımıza denk gelen bölüm. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Bakın hanımlar, burada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa, bunları yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Buradan itibaren şöyle yapıyoruz. Geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Örüyoruz. Geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim düz. 5, 6, 7. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ters öreceğim. Bakın buraya da bir diş haroşamız oluştu. Şimdi arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi gördüğünüz üzere patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapılacak başka bir detay, model, ayrıntı hiçbir şey yok. Bilek ayrımına kadar gidiyoruz, geri dönüyoruz, gidiyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum hanımlar. Tabana denk gelen yerler buralar. Son şişime geldim. Buralardaki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa, düz olarak örüyorum. Haroşayı ters örenler dediğim gibi ters örmeye devam edecekler. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bakın bilek ayrımına kadar geldik. Geri dönüyoruz. Yine ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrardan haroşalarımı yine düz öreceğim. Diğer ilmeklerimi de tekrar ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğim. Geri döneceğim. Gideceğim. Geri döneceğim. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Hanımlar şöyle baktığımız anda bu bölümde bir diş haroşam oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 diş, 16 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Ayağa tam uydu. Bu aşamada hanımlar sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün, ölçerek yapın. Arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Büyük ya da küçük oldu diye bir sorun da yaşamazsınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından da birlikte patiğimizin topuğunu keseceğiz. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Buraya 16 sıra haroşamı yaptım. Bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım hanımlar. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroş olarak örülüyor. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. 5, 6, 7. ilmeğim. Ardından diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim. Düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 ilmeğimi örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık.
Orta kısma baktığım anda topuğumuz için burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyim. Bu kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Bunlar haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeğimizi öreceğiz. 26. ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. 7 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26.'yı örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım hanımlar. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimimizi yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 25 ilmeği örüp 26.'yı örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimizi sizlere tarif ettiğim gibi keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Kısaca yapacağımız işlem şöyle. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçirip tığımızdaki iki ilmeği topluyoruz hanımlar. Kesme işlemi bu şekilde gerçekleştiriliyor ve her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Bakın son 2'şer ilmeğim kaldı şişlerimde. Yine bunları da aynı şekilde topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Şöyle yapacağım. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi alıyorum. Üçünü birden topladım. Buraya en son 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım. Şöyle sıkılaştırarak arkada şu ilmek aralarından geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Hemen bakalım topuğumuza. İşte gizli kesim olduğu için izi bile belli değil hanımlar. Gayet şık, hoş, temiz bir görüntüsü var topuğumuzun da. Şöyle patiğimizi düzeltelim. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Hani bir de manken ayağı giydirip böyle sizlere göstermek isterim. Bir de ayaktaki duruşuna da bakalım birlikte. Bu tarz modelleri gerçekten çok seviyorum. Çok kullanışlı oluyor hanımlar. Deseni de çok yakıştı. Çok hoş durdu. Evet. Bakın makine ayağıma da giydirdim. Patiğimiz bu. Tabanımız. Patiğimizin kenarları. Yine topuğumuz bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.